Bugün ben de Samet'in bıraktığı yerden yapay zeka ile Google algoritmalarına uyumlu içerik üretmek başlıklı bir sunum hazırladım. Aslında Samet'in sunumuyla çok kesişen nokta var. Zaten birazdan göreceksiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. Daha önce tanımamış olanlar için. 49 yaşındayım. Strateji kurucusuyum. Yaklaşık 13 yıldır işte SEO danışman olarak görev yapmaktayım. E, Kendime belli bir yaştan sonra biçtiğim misyon bilgiyi yaymak. Dolayısıyla bu amaçla bir takım işte bültenler yayınlamaya başladım. Dijital pazarlama bülteni bunlardan bir tanesi. Yaklaşık 3 yıldır pandemiyle başlayan, önce bir hobi olarak başlayan, sonra hocam nerede kaldı şeklinde pazar günleri artık böyle sürekli mesaj almaktan düzenli bir bültene dönüştürdüğüm bir SEO ve dijital pazarlama bülteni. 157 hafta oldu ve her birisinin içinde bir de kısa video var. Dolayısıyla bayağı zorlu bir maraton oldu. Ama yine de e, gelen yorumlardan dolayı ve bilgiyi yaymış olmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissettiğim bir çalışma oldu. Bunu bir de yurt dışında yapabilir miyim düşüncesiyle SEO Diners Club isimli bir başka bülten yarattım. Yaklaşık 56 hafta oldu. O da İngilizce bir bülten. Buradan da yurt dışına biraz derdimizi anlatmak, tecrübelerimizi paylaşmak, Türkiye'nin SEO komünitesinin, SEO sektörünün sözcüsü olmak gibi misyon üstlendim. Yaş 49 olunca böyle misyonlar ediniyorsunuz kendinize. Ben de o şekilde bunları hayata geçirdim. Evet, konumuza gelecek olursak, Google'un yapay zeka ile üretilmiş her içeriği sakıncalı bulmadığı ile ilgili aslında çelişkili açıklamalar var Google'dan. Vakti zamanında yapay zeka ile üretilmiş içeriğe çok daha böyle agresif bir tutum takınırken artık bunun bu tsunami dalgasına karşı koyamayacağı anlayan Google'un burada biraz farklı bir politika gütmeye başladığını görüyoruz. En son mesela Google sözcülerinden Dennis Sullivan'ın yaptığı bir açıklamada aslında biz yapay zeka ile üretilmiş içeriğe karşı değiliz. İnsanlar için faydalı içerik olduktan sonra yapay zeka ile üretilmiş olup olmaması bizi çok da enterese etmez minvalinde bir açıklama yaptı. Tabii ki bu ilk şok dalgasıyla yaptıkları bir açıklama. Daha sonra biraz ilerleyen slaytlarda göreceksiniz. Bunun çerçevesini çizdikleri bir politika güncellemesi yaptılar yakın zamanda. Hatta ben bu sunumu hazırlarken pek çok slide eklemek zorunda kaldım. Çünkü bu yapay zeka ile olan işte Google'un ve Bing'in rekabeti pek çok yeniliği de hayatımızın içine soktu ve neyi ne zaman nerede takip edeceğimizi şaşırır vaziyete geldik. O yüzden açıkçası biraz zorlandım. Mesela Google'un politikalarında otomatik olarak oluşturulan spam barındıran içeriklerle ilgili bir şey var. Sunumu daha sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. En son slaytta sunumun kısa linkini bulabilirsiniz. Oradan bütün bu kaynakları da sizlerle paylaşmış olacağım. Mesela az önce bahsettiğim 16 Mart'ta gerçekleşen bir Google yapay zeka ile üretilmiş içeriklere karşı bir kural seti tanımlamış. Burada çok daha net bir şekilde yapay zeka ile üretilmiş içeriğin insanları kandırmak için kullanılması, bir başka kişinin adına yazılmış gibi, yani bir başka kişi adına sanki siz yazmışsınız da onun adını oraya koymuşsunuz gibi bir takım uygulamalardan kaçınmanız önemli. Altı çizilmiş maddelerden bir tanesi. Dolayısıyla yapay zeka ile üretilmiş içerik elbette ki içerik üretiminde bize sonsuz seçenekler sunuyor. Çok daha üretken hale geliyoruz ama Samet'in sunumunda bahsettiği gibi EEAT kavramında çoğu zaman tek başına yapay zeka ile üretilmiş bir içerik karşılayamıyor. O yüzden bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle YML kapsamına giren sitelerde yapay zekadan aldığımız içeriği olduğu gibi siteye yüklersek bu bizim için uzun vadede pek hayırlı bir sonuç üretmeyebilir. Evet, ben ChatGPT çıktığından beri kullanıyorum. Sol tarafındaki ekranda sürekli açıktır. Yani sürekli bir takım şeyler orada yaptırmaya çalışıyorum. Tabii ki ilk başta hepimiz gibi ben de büyük bir şaşkınlık içerisinde nasıl bu kadar zeki cevaplar veriyor minvalinde böyle tepkiler gösteriyordum. Daha sonra biraz daha bunu
kendi işimiz için kullanabilir miyiz düşüncesiyle denemeler yaptım ve bir blog açtım. Birazdan onun da linkini paylaşacağım. Orada her gün neredeyse işte fırsat buldukça işimden gücümden ChatGPT ile bazı komutları çalıştırıp işe yarayanları takipçilerimle paylaşıyorum. Evet, yani ChatGPT'nin vermiş olduğu içerikleri, yani özellikle cevapların kalitesi hepimizi çok şaşırtıyor. Adeta gerçek bir insanla konuşuyormuş hissiyatı uyandırıyor. Ancak bu teknolojinin arkasında yatan dinamikleri incelediğimizde her şeyi çok iyi bildiğini iddia eden bir arkadaşınızı gözünüzün önüne getirin. Yani ne konuda konuşursanız konuşun, o arkadaşınızın bu konuyla ilgili size söyleyecek bir şeyi varmış gibi düşünebilirsiniz. Bu aracın da geliştirme amacı cümlenin sonunu bir şekilde sonuca bağlamak. Dolayısıyla her söylediğimde doğru olacak diye bir şey yok. O yüzden biraz ihtiyatla yaklaşmamızda fayda var. Bir takım kısıtları var bir kere. Ben Isaac Asimov'un Ben Robot isimli kitabını okumuştum. Oradan 3 robot yazısında bir tanesi bir robot bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. Biraz ChatGPT'de 3 robot yasasındaki birinci maddeye benziyor. Geliştirme gayesi belirli içerik türlerinden kaçınmak için programlanmış örneğin. Güncel olaylardan şu an için haberdar değil. 2021'e kadar en son geldi bildiğim kadarıyla. Fakat yakın zamanda muhtemelen daha güncele de hakim olmaya başlayacaktır. Dolayısıyla EEAT gibi bir takım Google'un önemsediği, Samet'in sunumunda bahsettiği kavramları karşılaması pek mümkün değil. Dolayısıyla ChatGPT'nin bazı kısıtlarını kabul etmek lazım. ChatGPT'yi örnek olarak veriyorum. Diğer yapay zeka araçları da 3 aşağı 5 yukarı benzer limitlere sahipler. O yüzden bunları olduğu gibi kullanmak pek iyi bir fikir değil. Yani ChatGPT ile içerik üretirken eğer kullanacağınız bu içerik, ürettiğiniz bu içerik çok da doğrulama gerektirmiyorsa, herhangi bir zaten var olan bir içeriğin farklı bir yazımıysa, örneğin YML kapsamına girmiyorsa olduğu gibi kullanmanızda belki bir sakınca yok. Ama eğer çok önemli bir, kritik bir konuda, finans, sağlık gibi konularda bu içeriği kullanacaksanız o zaman ChatGPT'den olduğu gibi içeriği sitenize aktarmamız gerekiyor. Bir başka şeyde dikkat etmeniz gereken yine anahtar kelime verileri ve SEO araştırmaları için pek şu an için ChatGPT'ye güvenmemenizde fayda var. Bunları deneyimli SEO uzmanları sıklıkla dile getiriyorlar. Ancak şu anda herkes ChatGPT'den bir takım şeyler yaptığını iddia ediyor ama bunları gerçekten işe yarar şeyler yapmak biraz tecrübe gerektiriyor. Evet, yapay zeka muhakeme hataları yapıyor diye soruyorlar. Aslında insanlardan farkı yok bence bu araçların. Bizler de pekala muhakeme hataları yapıyoruz. Sürekli bir takım gerçekler uyduruyoruz. Dolayısıyla bu araçlar da bizi taklit ederek aslında onlar da bize benzer şekilde bir takım çıkarımlar yapabiliyorlar. O yüzden dediğim gibi bu araçların her zaman %100 doğru ifadeleri ya da gerçekleri yansıttığını düşünmemekte fayda var. Zaman içerisinde belki daha iyi hale geleceklerdir ancak şu an için en azından ihtiyatlı yaklaşmamızda fayda var. Evet, yapay zeka ile üretilmiş içerik organik aramada ne kadar iyi performans gösteriyor? Bu konuda da Twitter'da olsun, işte LinkedIn'de olsun bir takım case study'ler yayınlanıyor. Belli bir aşamaya kadar işte organik arttığını, daha sonra düştüğünü söyleyenler var. Şu ana kadar Google'a yakalanmadım, organik trafiğim artmaya devam ediyor diyenler var. Ben burada iki tane örnek paylaşacağım birazdan. Sadece şunu göstermek istedim size. Regenerate Response biliyorsunuz ChatGPT'de bir arama yaptığınızda alt bölümde çıkan ifadelerden bir tanesi. O kadar çok kişi ChatGPT'den öğrettiği içeriği alıp olduğu gibi yani copy select all deyip copy'de
kopyaladıktan sonra sitesine yerleştiriyormuş ki böyle bir arama yaptığınızda bu içeriği olduğu gibi sitesine yerleştiren siteleri görme imkanınız var. Google'da böyle bir arama yaparak bunları görebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda yanlış kullanımına örnek olarak bunları verebiliriz. Evet, birinci vaka yine az önce bahsettiğim SEO uzmanı Mark Williams Cook tarafından 10.000 civarında URL'si olan bir sayfada işte yapay zeka ile bir deneme yapmaya karar vermiş ve bütün içeriklerini yapay zeka içeriği basmış adeta ve çok kısa bir süre sonra Google bu içerikleri kalitesiz görmüş ve bir anda organik trafiğe ciddi anlamda düşmüş. Sağ tarafta gördüğünüz Search Console grafiğinden bunu anlayabiliyoruz. Bir başka örnekte ise bankrate.com sitesi var. Bu bir finans sitesi. Saygın bir banka anladığım kadarıyla. Biraz siteyi inceledim sunumdan önce. Tabii ki 2.8 milyon keyword'e sıralama almış, sağlam backlinkleri olan, belli bir kullanıcı tabanı olan Google gözünde kaliteli bir site. Bu sitede mesela yine yapay zeka ile içerik üretiliyor ancak bunu EAT kapsamında editörler çok iyi bir şekilde editlemişler. Dolayısıyla iki site arasındaki, iki vaka arasındaki farkı belirleyen unsur aslında daha ziyade sitenin içeriklerinin yapay zekadan olduğu gibi basılması değil de bir editör onayından geçmesi ve oraya tecrübelerin aktarılması diyebiliriz. Dolayısıyla iki temel fark var burada. Bir tanesi henüz böyle kendi rüştünü ispat etmemiş bir web sitesinde yapay zeka içerik kullanmak ve bundan dolayı ciddi anlamda Google'un tepkisini çekmek. Bir de biraz daha artık yıllanmış Google gözünde saygın bir sitede yapay zeka içerik kullanılması burada olumsuz bir tablo oluşturmamış. Henüz çok başındayız. Daha henüz taşlar yerine oturmuş durumda değil. O yüzden kesin bir yargıya varmak için de erken ama şunu söyleyebilirim ki olduğu gibi az önce bahsettiğim gibi içerikleri yapay zeka üretip sitemize koymak pek iyi bir fikir görünmüyor. Evet, EAT kavramını zaten Samet çok güzel açıkladı. O yüzden bu kısmı çok da fazla uzatmayacağım. Evet, Google algoritmana uyumlu yapay zeka ile içerik üretmek mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken bazı kritik detaylar var. Bunları ben aslında başka İngilizce bir sunumda da paylaşmıştım. Orada da detaylı olarak bulabilirsiniz. Bu sunumu yaklaşık 6 aydan beri güncelliyorum sürekli. Daha henüz bu ChatGPT vesaire ortada yokken bile başlamıştım aslında onunla ilgili hazırlık yapmaya. Çünkü yapay zeka ile içerik çok yaygınlaşmaya başlamıştı. Tabii ChatGPT'den sonra aldı başını gitti şu anda. Bambaşka bir noktaya geldi. Burada ben Google'un faydalı içerik sisteminin altını çizmek istiyorum. Eylül 2022'de hayatımıza girdi. O andan itibaren aslında Google kullanıcılar için üretilmiş içeriği çok daha önemli hale getirdi. Yani burada sadece arama motorları için üretilmiş bir içerik ya da arama motorunda performans göstermek için üretilmiş içeriklerden ziyade kullanıcının beklentileri karşılayan, kullanıcının sorunlarını çözen içerikleri önceliklendiren bir yapıya büründü arama motorları. Ondan dolayı aslında yapay zeka ile üretilmiş içeriğin de değerlendirmesinde daha da titiz olmamız gerektiği kanısına vardım ben. Ve burada sol alt tarafta linkini bulabileceğimiz bir kontrol listesinde Google'un içeriklerimizi yazarken ya da bir web sitesine içerik koyarken kendimize ya da editörlerin kendilerine sorması gereken soruları listelediğini görüyoruz. Dolayısıyla tek başına içeriği yapay zeka ile üretmek yerine bu sorular etrafında editörlerin de uzman kişilerin de devreye girdiği bir prosedür oluşturmamız gerekiyor. Evet, mesela biz bunu CBS312.com sitesinde deneyimledik. Bu Chicago merkezli bir çeviri bürosu. Kerem Arı sektörde saygın ve deneyimli bir profesyonel. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyor.
E, Yapay zeka ile içerik üretelim ve sizin hayatınızı kolaylaştıralım dedik. Fakat son sözü söyleyen siz olun diye kendisini ikna ettik. Çok daha seri bir şekilde bu içerikleri kendisine sağladık. O içerikleri belirlerken tabii ki yine çevreyle ilgili soruları baz aldık. İnsanların, potansiyel müşterilerin sordukları pek çok soru vardı. Onların cevaplanmadığını çoğu durumda diğer sitelerin bunları göz ardı ettiğini fark ettik ve onlarla ilgili hızlı bir şekilde ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarıyla içerik üreterek Kerem Bey'e bunları gönderdik. Kerem Bey son düzenlemeleri yaptı. Ondan sonra bir turda biz Grammarly gibi proofreading dediğimiz imla hatalarını düzenleyen, içeriği yeniden yazan, yeri geldiğinde araçları kullanarak daha da mükemmel hale getirdik ve onları blog yazısı olarak sitede yayınladık. Tabii ki Kerem Bey'in de sektörün deneyimli bir oyuncusu olduğunu göstermek için yazar künyesini, Kerem Bey'in ismini ve işte LinkedIn profilini içerecek şekilde güncelledik ki Google Kerem Bey'in kim olduğunu çok daha net bir şekilde anlasın. Ya da bu yazıların arkasındaki tecrübeyi, deneyimi, güvenilirliği çok daha net bir şekilde görsün. Bunları yaptık. Yine Amerikan Çeviri Derneği'nde işte atanet.org'a kayıt ettirdik Kerem Bey'i, ikna ederek kendisini. Sonra oradaki işte üyeliği gösterecek şekilde yazar künyesinden oraya link verdik. Bu ve bunun gibi şeyler yaparak Amerika'da mesela bir feature snippet pozisyonu çok kısa sürede elde ettik ve oradan elde ettiğimiz motivasyonla daha fazlasını yapmak için müşterimizi amiyane tabirle gaza getirdik. Dolayısıyla aslında yapay zeka bu anlamda bizi daha üretken hale getiriyor. Ama dediğim gibi, her seferinde söylediğim gibi, biz bu içeriği olduğu gibi siteye koyarsak çok büyük bir ayağımıza sıkmış gibi oluruz yani. Ben açıkçası ChatGPT ve yapay zeka araçları ülkemiz için çok büyük bir potansiyel olarak görüyorum. Belki matbaayı çok geç keşfetmiş bir ulus olabiliriz. Ama bence yapay zeka araçları önümüzdeki süreçte bizlerin çok daha farklı bir noktaya gelmesini sağlayan araçlar olabilir. O yüzden henüz kimse burada tam olarak söz sahibi değil. Herkes Twitter'da bir şeyler paylaşıyor. İşte ChatGPT kullanıyorsunuz ama aslında şunları bilmiyorsunuz falan diye. Daha 3 ay olmuş. Herkes bu konuda ahkam kesmeye çalışıyor. Ama aslında kimse tam olarak ne yapması gerektiğinin farkında değil. Yani bir şeyler yapıyorlar ama belli bir amaç doğrultusunda çalışan çok fazla insan yok. Burada bizim öne çıkmamızı sağlayan bir takım faktörler olabilir. O yüzden bu konuda ben de elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum Türkiye'deki SEO sektörüne diyelim. Evet, birkaç örnek uygulama üzerinden sizlerle paylaşmak istedim. Yani ChatGPT'yi kullanarak neler yapabileceğimizi. Mesela feature snippet pozisyon elde etmek için ChatGPT'de böyle bir deneme yaptım. Şeyi fark ettim, yani son dönemde feature snippet pozisyonlarda işte gösterim değişikliğine gitti. Daha büyük puntolarla ve önemli bir bölümün altını çizerek highlight ettiği, öne çıkarttığı bir yapıya büründü. Ve bu ChatGPT komutunu kullanarak benzer bir ifadeyi yeniden yazdırmasını istedim. Mesela bu gerçekten işe yaradı. Tabii ki son aşamada yine bir SEO uzmanı tarafından kontrol edilmesinde yazar künyesinin az önce cbs312.com örneğinde verdiğim gibi düzenlenmesinde Google'un bütün o EAT şeylerini, gereksinimlerini karşılamasında fayda var. Ancak bu komutu çalıştırırsanız gerçekten yeniden yazdığını ve benzer bir içerik oluşturduğunu göreceksiniz. En çok içerik siparişi verirken, özellikle blog yazısı siparişi verirken ChatGPT'den çok yararlanmak mümkün. Hem işte sayfa başlığı önerisi, hem sayfa açıklama önerisi, hem de alt başlıklar, yazıda geçmesi gereken alt başlıkları çok güzel bir şekilde bize ilettiğini görüyorum. Meta açıklama ya da sayfa açıklaması bölümünde genelde 150 karakterin üstüne çıkabiliyor. Sizin ona sürekli burada revize taleplerinde bulunarak tekrar yazdırmanız gerekiyor. Maalesef onu bir türlü Türkçe'de anlatamadık. İngilizce'de genelde komutlar burada prompt diye geçiyor. ChatGPT'de promptlar
çok daha işlevsel ve çok daha anlaşılır. Türkçe'de de kapasitesini sürekli geliştiriyor ama şu an için İngilizce kadar iyi sonuçlar üretmiyor diyebiliriz. Bazen Türkçe değil de İngilizce komut verip de daha sonra çıkan içeriği Türkçe'ye çevirdiğimizde oluyor. Türkçe için bir komut talebinde bulunacaksam bazen İngilizce derdimi daha iyi anlattım fark ettim. Ve bazen yine Türkçe'de anlam kaymaları, cümle düşükleri falan olabiliyor. O yüzden dikkatli olmanıza fayda var. Evet, bir başka faydalı uygulaması da hedef kitle analizi ya da buyer persona analizi diyebiliriz. Örneğin işte internetten iPhone 14 Pro Max satın alan kişiler için 5 alıcı kişisi oluşturmuşsun dediğimde işte gayet güzel, mantıklı bir şekilde burada size buyer persona analizi yapabiliyor. Bunları ben de yapabilirim diyebilirsiniz ama bu aracın bunları bir anda önünüze böyle sermesi bence yine de güzel ve pratik bir uygulama olarak değerlendirebiliriz. Evet, bir başka şeyde mevcut içeriğin EEAT analizi. Bunun için AI Prem'e Chrome eklentisini yüklemiş olmalısınız. Bu Chrome eklentisinde bir sürü işe yarayan komut var ve bir anda ChatGPT deneyiminizi çok farklı bir noktaya taşıyor ve adeta sürekli bir prompt denizi içinde yüzer hale geliyorsunuz. Çoğu gerçekten işinize yarayan uygulamalar daha önce birileri tarafından kullanılmış ve işe yaradığı konusunda pek çok kişiden destek almış, onaylanmış promptlar bunlar. Burada da mesela bir İngilizce blog yazımızın işte EAT analizini yaptığımda bana gerçekten güzel, mantıklı, benim fark etmediğim bazı önerilerde bulunduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu amaçla da kullanabiliriz. Var olan bir içeriğimizi EAT açısından incelemesini, eksikleri göstermesini ve yazımızı daha iyi hale getirmek için de pekala ChatGPT'den faydalanabiliriz. Evet, bu da benim gptpromptchat.com isimli blogum. Burada işte ChatGPT komutları paylaşıyorum. Düzenli olarak işte haftada bir, iki, bazen fırsat buldukça işten güçten. Burada işe yarayan özellikle SEO alanında promptları paylaşıyorum. Özellikle domain adını seçerken de yine ChatGPT'den faydalandım. Daha henüz ChatGPT çıkalı birkaç hafta olmuştu. Ben böyle bir domain almayı akıl ettim o zaman. Bana önerilerde bulunmasını istemiştim ChatGPT'nin. Bana önerdiği 10 tane domainin 8'i başkaları tarafından alınmıştı. Ben de kalan 2 taneden bunu seçtim. Bu da bir başka pratik uygulaması oldu. Domain adı seçiminde de ChatGPT size gayet güzel tavsiyelerde bulunabiliyor. Aklınıza bulunsun. Buraya üye olursanız düzenli olarak ChatGPT ile ilgili komutları ve uygulamaları sizler de öğrenebilirsiniz. Evet, biraz hızlı bir şekilde 20 dakikada toparladım ama sunumu dediğim gibi bu link üzerinden görebilirsiniz. Arkadaşlar arzu ederseniz buradan da takipte kalabiliriz. Bu şekilde sorularınızı cevaplandırabilirim şu anda. Çok teşekkür ederiz öncelikle Mert. Ya zaten çok güncel bir konu. Herkesin kafasında çokça soru işareti var ki biz de yani uzun yıllardır sektörün içinde olan profesyoneller olarak bile yani her gün farklı bir konu gelişiyor, yeni bir güncelleme geliyor. Takip etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Hepsinin güzel bir özeti oldu ve özellikle zaten o hatta ben de bilmiyordum en son bahsettiğim web siteni. Ben de muhtemelen takipçilerden biri olacağım. Ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sanırım yani birazcık daha şu anda ChatGPT işte en son 4 geldi. İşte Midjourney'de keza aynı şekilde aslında yapay zeka ile birlikte bize hani çok geniş bir veri sunuluyor ama burada doğru bir şekilde onu yönlendirmek ve aslında maksimum verimi almak için bahsettiğin gibi sanırım promptların çok büyük bir önemi var. Çünkü verdiği soruların verdiği cevapların kalitesi ya da
aynı şekilde Midjourney vesaire kullanırken çıkan görselin kalitesi ya da işlevi bile çok fazla değişebiliyor promptlarla beraber. Sanırım yani bilmiyorum bir şey alanı olur mu, bir ayrı bir meslek alanı olur mu ama bir alt meslek alanı olacak kesin gibi sanki gerçekten promptların doğru bir şekilde kullanımı, bunların üretimi. Belki bu üzerinden ticaret dönebilir. Nasıl bir şey olur bilmiyorum ama senin bu konuda fikrin ya da bir öngörün varsa ben onu duymayı çok isterim. Evet, ben şeyi merak ediyordum Mehmet, hangi sektörler en çok etkilenecek diye. Mesela bizim bulunduğumuz SEO ve PPC alanı en az etkilenecek sektörlerden birisi olarak belirtiliyor. Tamamen bağımsız böyle kuruluşlar tarafından yapılmış araştırmalara göre. Yani yapay zekadan sonra hala mesleğini icra etmeye devam edecek. En azından bir süre için artık nasıl bir dünyaya doğru gidiyorsak en azından biz yani kısa vadeli öngörülerde bulunabiliyorlar. Öyle 5 sene sonra hala bu iş kalır falan demiyorlar. Orhan Kurulan bilmiyorum tanır mısın? Onunla konuşuyorduk. Abi 2 sene sonra bilmiyorum çok farklı bir noktada olabiliriz dedi bana. O Google ekiplerine de eğitim veriyor. Onun farklı bir insight'ı da var oradan aldığı. Dolayısıyla prompt konusuna gelecek olursak promptlar konusunda belki önümüzdeki senelerde böyle 2000 satırlık falan 2000 kelimelik pardon satır tutuyorum. 2000 kelimelik falan promptlar yazarken bulursak kendimizi şaşırmıyorum. Çünkü öyle promptlar görüyorum ki bu az önce bahsettiğim AIPRM nasıl okunuyor bilmiyorum ama kısaltması orada mesela öyle komutlar var ki bakıyorsun adam o kadar detaylı bir şekilde promptları belirlemiş ki yani ChatGPT'nin hata yapmasını imkan tanımamış yani. O kadar detaylı bir şekilde. Tabii bunlar sürekli yaptıra. Ben de mesela yapısal veriyle ilgili bir komut çalıştırdım. İlk başta saçmaladı falan. Sonra dedim ki ben bunu Google'un validasyon aracıyla test ettim. Sen bana hatalı önerilerde bulunuyorsun dedim. Öyle mi özür dilerim falan dedi. Sonra tekrar üretti ve en sonunda doğru şeyi bulduk. Yani ben dedim ki bak burada hatalı olmuş. Bir şekilde onu düzeltmesini becerdi yani. Dolayısıyla doğru komutu belirlemek, doğru komutu vermek bence önemli bir fark yaratacak. Yine de tabii ki bu araçları kimin kullandığı da önemli. Evet. Yani 3 günlük işte daha yeni bir SEO uzmanı henüz bu araçlarla tam olarak ne yapacağını bilemiyor olabilir. Ancak böyle belli bir seviyeden sonra işleri biraz daha kolay halletmek için işte bu araçları kullanan benim gibi böyle yaratıcı insan tembeldir düsturundan hareket eden insanlar bu araçları daha böyle az zamanda çok iş yapmak için değerlendirecekler ve ben bu anlamda kendimi işte o blogda biraz da daha motive etmeye çalışıyorum ki hem gelen yorumlardan çok şey oluyorum, mutlu oluyorum. Hem de her gün orada işe yarar bir şey bulup paylaşınca da çok kendimi mutlu hissediyorum. Evet. Ya aslında ilk başta bahsettiğin konuyla alakalı olarak ben de hani ufak bir yorumda bulunabilirim. E, Yani SEO sektörü ki hani çok uzun yıllardır hani işin içinde bulunduğumuz ya da işte gözlemlediğimiz kadarıyla aslında sürekli olarak bir değişim içinde. Tabii ki bu çok daha majör bir değişim. İşte Bing'in şu anki arama motoru nasıl bir noktaya evrilir, Google buna karşılık nasıl bir gerçekten pratikte şey yapar ya ben mesela büyük bir hevesle bekliyordum Bing'i kullanmak için ama yani günlük hayatımda kullanmıyorum. Hani denedim sadece birkaç şey yaptım. Kullanabilir miyim diye baktım. Hani çok mümkün değil. Hani bunu illa Türkiye için demiyorum. Yani globalde yaptığım birkaç sorguda da gerçekten hani kullanıcı olarak kullanmak istedim. Hani %100 verim aldığımı söyleyemem ama tabii ki şu anda daha bir prototip gibi de düşünebiliriz. Bu uzun vadede nasıl bir yola evrilir bilmiyoruz ama günün sonunda SEO'nun temel görevi birazcık daha kullanıcının doğru sayfaya düşmesini sağlamak ve işte aslında kaliteli sayfayı ön planda tutmak olduğu için ya işimiz belki çok dönüşebilir, çok daha değişik bir noktaya evrilebilir ama yine de senin bahsettiğin gibi yani diğer işte o kurumların da öngördüğü şekilde ben de hani bir noktada sonlanacağını düşünmüyorum ama mesleğimiz çok daha gerçekten evrilebilir gibi görünüyor. E, Yani bakalım göreceğiz gerçekten de Evet. nasıl bir noktaya gideceğini. Bu arada ben birkaç tane de soru gelmiş. Dilersen onları sana okuyabilirim. Onlar üzerinden de ilerleyebiliriz. Sayfamızda yapay zeka ile üretilmiş resim kullanmak o herhangi bir olumsuz etki yaratır mı şeklinde bir soru gelmiş.
Valla Can, bu çok yaygın bir uygulamaya döndü. Hatta surroundtable.com var. Barry Schwartz var. İşte adam 25 senedir SEO üzerine yazıyor galiba. Yani abartmayayım ama nereden baksanız 15 senedir falan yazıyor herhalde. O mesela son dönemde görsellerini falan Midjourney ile falan oluşturuyor. Böyle değişik değişik Google görselleri kullanıyor. Dolayısıyla bunun bir olumsuz durum oluşacağını sanmıyorum. Aslında çok daha yaratıcı görseller oluşmasını ve kullanıcının daha böyle cezbedilmesini sağlayabilir. Artı bir değer bile olabilir Can. Bir diğer sorumuz var. Aysel Nur Hanım'dan gelmiş. Yapay zekanın yazdıklarını fact checking yapabileceğimiz bir tool var mı? Demiş. Güzel bir soru. Nurhan, ben genelde bir şey yapıyoruz işte fact checking'e biz içerik ürettiğimiz yapay zeka ile üretilmiş içeriği deneyimli bir işin ehli kişi olarak fact checking yapıyoruz. Yani o kişi üzerinden yapıyoruz ama birkaç araç vardı, şu an aklıma gelmiyor ama onlarla yapmanız mümkün olabilir. Belki daha sonra bunları blogumda paylaşabilirim. Şu an ezbere gelmedi aklıma ama bence çok güzel bir soru. Bunu yapmak lazım kesinlikle. Çünkü önümüzdeki süreçte bu araçlar çok da önem kazanacak gibi gözüküyor. Evet. Bir de yani kimi zaman mesela ben de hiç hatırlamıyorum abi. Sen hani Twitter'dan paylaşacak olursan belki işte Nur Hanım ya da bunu merak edenler takip edip görebilir. Mesela normal insan eliyle yazılan birkaç random içeriği attığımda da kimi zaman işte bu ChatGPT ile GPT ile yazıldı gibi dönüş yapan tool'lar da var. Hani ne kadar onlar da şu an tespit edebiliyor. Belki onu da yani zaman gösterir. Onlar da kendini geliştirir muhtemelen. Ama ben de hani denediğimde kimi zaman çok güzel sonuç aldığım oluyor, kimi zaman da böyle bazen karıştığı da olabiliyor. Evet. Bir diğer sorumuz şöyle. Özgür Bey çok teşekkür etmiş sunum için. Aynı promptu başka bir gün girsek yine benzer içerik üretir mi, yoksa zamanla öğrenip gelişiyor mu? Çünkü aynı sorgu için bir sürü SEO uzmanı muhtemelen yazı yazdıracak. Yani bu sanırım içerik üretme kısmıyla alakalı bir soru sormuş. Evet, çok güzel bir soru bu. Az önce bahsetmiştim. ChatGPT'nin işte sizin verdiğiniz bir input'u, girdiği sonunu bir şekilde bir yere bağlaması gibi özelliği var. Dolayısıyla bu özellik her seferinde aynı içeriğin oluşmamasını sağlıyor aslında. Tamam, belki çok standart bir şey soruyorsanız 3 aşağı 5 yukarı benzer cevaplar veriyor olabilir ama her gün girdiğinizde aslında farklı bir cevapla karşılaşabilirsiniz. O yüzden zaten benim önerdiğim şey değil bu arada Özgür Bey. Yani olduğu gibi alalım, onu içeri sistemimize değerlendirelim şeklinde değil de işte bir editoryal onaydan, editoryal düzenlemeden sonra kullanalım. Yine de içerik üretim sürecini oldukça hızlandıracaktır. Bu şekilde kullanmakta bence fayda var. Bir tane Furkan Bey'den gelmiş galiba. aidetektör.com. Ben de şu anda mesela herhangi bir içerik yazacaksam çoğunlukla başlıkları için yardım alıyorum. Yani bu konu hakkında bir içerik yazacağım. Alt başlık önerileri nelerdir tarzında ilerleyip orada birazcık hani, çünkü şeyi de muhtemelen kullanıyor. Hani daha çok aranan terimleri doğal olarak onları da daha sık gösteriyor. Web'de daha çok kullanıldıkları için tabii ki. Ben mesela direkt o amaçla kullanıyorum. Belki hani Özgür Bey'e de öyle bir önerimiz de olabilir. Hani daha böyle outline çıkartıp başlıkları ve alt başlıkları için yardım alıp sonrasında içeriye dediğiniz gibi öyle üretebilir. Evet. Ersin Bey'in de bir sorusu var. Onu okuyayım. Index API'yi sürekli kullanıyor musunuz, yoksa içerik ürettiğinizde index alana kadar mı kullanıyorsunuz? Bu ilk sorusu olmuş. Diğer sorum da içeriklerin tarihlerini güncelleyip biraz yeni paragraf ekleyip yayınlamak mantıklı mı? Bir de sitenin linkini ben paylaşayım bu arada. Ben de paylaştım şimdi, evet, altta chatten tamam, yazdım ben de. Evet, tamam. Teşekkürler Ersin Bey. Birbirinden
değerli 3 tane soru gelmiş. Index API'yi bazı projelerde kullandık ama sürekli her projede kullanmıyoruz açıkçası. Biz şuna inanıyoruz. İçeriklerin indekslenebilir olması için belli bir kalite standardında olması gerekiyor. Aslında onu sağladıktan sonra sizin böyle Index API ile sürekli Google'a ping atmanız ya da Google'u davet etmeniz gerekmiyor. Bazen gereksiz fayda sağlamayan, işte yazılmış olmak için yazılan içeriklerle karşılaşıyoruz. Her SEO projesinde muhakkak girdiğimizde böyle bir editör ekibi oluyor ve bunlar işte müşterinin baskısıyla belli konularda içerik yazmak durumunda kalıyorlar. Bir süre sonra aslında aynı konularda yazılmış bir sürü içerik oluyor ve bazen editör arkadaşlar artık herhalde bıkkınlıkla dünya bir toz bulutuyla da başlayıp böyle konuya bir türlü gelemeden ne olduğu belirsiz içerikler üretiyorlar ve bir süre sonra Google'un da siteye olan tutumunun değiştiğini görüyoruz. Yani Google diyor ki artık ben bu sitenin bloklarını falan tarıyorum. Tarasam bile indekslemeyeceğim falan diye. Zaten onları belirtiyor bize kontrol ettiğinizde Index API'de Screaming Frog gibi araçta kullandığınızda örneğin size neden yapmadığını, indekslemediğini belirten bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Biz orada genelde yapıyoruz. Bu gereksiz içerikleri kaldırıyoruz ortadan ve ondan sonra indekslenmenin giderek daha yoluna girdiği ve daha rahat bir akışa geçtiğini görüyoruz. İçeriklerin tarihlerini güncelleyip biraz yeni paragraf ekleyip yayınlamak mantıklı mı? Bunu yapmayın diyor Google. Yani Google'un tabii her dediğinde yapacağız diye bir şey yok ama şöyle düşünün, mesela 2022 için SEO araçları isimli bir kitap blog yazısı yazdığımı düşünün. Sonra çok küçük bir değişiklikte ben aynısını 2023 için kullandığımda hem kullanıcıları biraz aslında kandırmış oluyorum. Hem Google'da da yani 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerden bahseden bir içerikte biraz kandırmaya çalışan bir pozisyona düşürüyorum kendimi. O yüzden bunu yapmamaya çalışıyorum. Yani olabildiğince özenmemiz gerekiyor içeriye. O yüzden bunu yapmamızda fayda var. Erkan Bey'in de sorusu var galiba. Evet. Learning SEO IO vardı galiba. Aleya Solis'in. Ben onu önerebilirim size. Evet. Linkini atabilirim şu anda. Tamam. Ben de hemen publish edeyim onu. Ersin Bey, botun ziyaret sıklığı düşükse işte az önce bahsettiğim sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Yani bir süre sonra Google artık siteye olan inancını bu siteden bir cacık olmaz şeklinde bir kanaati varmışsa onu ne yapsanız link de alsanız işte teknik taraftaki düzenlemeleri de yapsanız bazen fayda etmiyor. O yüzden bizim botun kalite kriterlerini sağlamamız daha faydalı bir çalışma olabilir. Yani biz burada artık bir takım kısa yollara başvurmak yerine gerçekten hedef kitlemizi çok iyi tanımlayıp onların ihtiyaçlarını düşünüp yani kendimizi onların yerine koyup içerik üretme alışkanlığını bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Öteden beri aslında Google bunu sağlamaya çalışıyor. Biraz bazen sopa göstererek, bazen havuç uzatarak bizi buraya doğru sevk ediyor ama günün sonunda eğer siteden bir beklentimiz varsa, örneğin SEO danışmanlığı vermek istiyorsunuz, mesela bir tane sayfanız var. Burada ne kadar iyi sayfa hazırlarsanız o kadar çok müşteri elde etmeniz olası. O yüzden içeriklere özen göstermek ben yine de altını çizmek istediğim geliştirme olacaktır. Hı hı. Bu arada ben diğer geri kalan soruları da okuyabilirim. Hani daha sonra videoyu izleyen kişilere de not olması adına. Furkan Bey'den bir soru var. Ürün kategori sayfalarında içerik oluştururken ne gibi adımlar izlemeliyiz? Geleneksel 1000 plus kelime ve anahtar kelime odaklı metin yığınları mı yoksa AI tarafından yazdırılmış uzman ve editör destekli akışkan içerikler mi kazanan tarafta olur
diye bir soru sormuş. İkinci sorunuza cevabı da vermişsiniz Furkan Bey. Ben tam o cevabı verecektim. Siz zaten yazmışsınız. Mesela ChatGPT ürün sayfa açıklamaları konusunda bence çok iyi iş çıkartıyor. Özellikle o bahsettiğim Chrome eklentisiyle beraber kullanırsanız orada ürünü biraz tanımlayıp, niteliklerini, özelliklerini falan tanımlayıp çok güzel bir şekilde ürün sayfa açıklamaları, yani CTA dediğimiz call to action ifadeleri içeren, okuyanı böyle gaza getiren, amiyen tabirle içerikler üretmek konusunda çok başarılı. Onu bir de işte uzman bir ekip inceler ve düzenlerse bence çok güzel işler çıkartabilir. Bir sorumuz daha var. Belli bir konuda sitede yazılmış, örneğin fitness, 500 blog yazısından hangilerinin birbirinin tekrarı olduğunu ve aslında siteye zarar verdiğini ChatGPT ile öğrenebilir miyiz? Ve tabii hangilerini silmemiz gerektiğini demiş. Bunu ChatGPT ile yapamayız şu an için Sertan Bey. Cannibalization Explorer diye bir şey vardı. Data Studio, şimdiki adıyla Looker Studio raporu. Oraya Search Console bağladığınız zaman size şeyi gösteriyor. Hatta linkini bulabilirim galiba şu anda. Şöyle bakayım. Neyse onu ben bir ara tekrar şey yapalım. Şu an bulamadım. Akışı bozmayayım ama öyle bir Data Studio raporuyla Search Console bağlamak çok daha iyi olacaktır. Ancak öyle yapabilirsiniz. Ben de bir yandan bakabilirim. Şu an başka bir sorumuz var mı? Hemen kontrol edeyim. Bir yorum niteliğinde bir sorumuz var gerçi ama Google'ın kendi yönergeleriyle aslında sıralarken ki tutumu tutarlı mı yoksa yani daha farklı mı? Yani söylediğimi yaptığımı yapma, işte söylediğimi yap tarzında mı ilerliyor? Evet. Bir yandan öyle olmuş. Yani, Özgür Bey bence Türkçe sonuçları kastediyor burada bu yorum yaparken. Bu sunuma başlamadan önce BuSmart SEO takım lideri Anıl Zengin'in John Müller'e, Google sözcüsü, ısrarla böyle ayda bir attığı bir tane şey var, tweet var. John Müller, Türkiye'deki arama sonuçlarında spam yapan siteler öne çıkıyorlar. Giderek de nüfuz ediyorlar. Yani bütün arama sonuçlarında bu tür sitelerle karşılaşıyoruz. Bunlara karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz falan diye bir şey vardı. Dolayısıyla Türkiye için yani bana kalırsa, yani bu benim şahsi kanaatim, Türkiye o kadar da yani Türkçe sonuçlar o kadar kıymetli bir şey olmayabilir. Daha ziyade burayı biraz daha Google Ads pazarlayabileceği bir şey olarak, ülke olarak görüyorlar şu an için en azından. Belki buraya geliş amacı böyle değildi ama şu an böyle oldu bence. Öyle görüyorum ve John Mueller bile bize dönüş yapma şeyi de bulunmuyor. Yani ben retweet ediyorum. Bütün arkadaşlarıma retweet ettiriyorum ki şey olsun, yani mention edildikçe adı belki bir dönüş yapar diye. Herkese dönüş yapıyor. Nedense Anıl'a bir türlü dönemedi. O yüzden Google'un böyle bir tutumu var, Türkiye'ye özgü diyebiliriz. Abi soruları bitirdik genel olarak. Eğer senin bir eklemen yoksa yavaştan kapatabiliriz. Evet, bir tek şey var Mehmet, az önce Bing'den bahsediyordun ya. Edge tarayıcıda, şimdi Windows 11 kullanıcıları Edge tarayıcıda bu aramaları kullanabiliyorlar. Orada içerik falan da yazdırabiliyoruz bu arada. Yeni bir özellik geldi geçen hafta. Ben Bing'in o arama motorunu daha ziyade bir içerik siparişi verirken İngilizce bilimsel kaynakları bulması için, bana linklerini vermesi için kullanıyorum. Şunu da ortaya koymak lazım. Google'un yapay zeka ile ürettiği içeriklerde bir başka siteye refer etmek gibi bir şey yok yaptıkları sunumda. Dolayısıyla Bing inşallah Bing'i takip ederler ki orada belki biz de sitelerimizi gösterme ya da müşterimizin sitelerini gösterme gibi şeyimiz olur, fırsatı oluştururuz. Ama şu an için en azından Google'un demosunda böyle bir şey yoktu ve beni açıkçası endişeye sevk etti. Yani Google'ın o süreci de sanki Bing geliyor hemen aceleyle aynen taslakları toparlayalım gibi olmuştu ama yani bakalım nasıl bir şey olacak göreceğiz zaman. İnşallah Bing'i andıran bir şey olur. İnşallah bakalım. Serkan Bey, yayını konuşmacılarımızdan izin aldıktan sonra YouTube'a yüklüyoruz.
Oradan takip edebilirsiniz. Tekrarını görebilirsiniz. O zaman Mert çok teşekkür ederiz abi. Hem sunumun için hem güzel yorumların için. Bence herkes için de ufuk açıcı olmuştur. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kaynakları da hani ben de takip etmeye başlayacağım. Hem senin prompt listeni, onu da merak ediyorum. Aynı şekilde herkesin de keyif aldığını düşünerekten herkes adına ben de teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz abi. O zaman ben de katılımcılarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Uzun bir ara girdi araya. Kusura bakmayın. Biraz daha malum sebeplerden ötürü. Umuyorum sonraki etkinlikte tekrar görüşebiliriz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.